Merhabalar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, yine güzel bir örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda iki şiş örgülerinize çok yakışacak güzel bir modelle geldim. Şöyle modelin anlatımı için arkadaşlar elimde Alize Angora Gold simli ipim var. Şöyle yakından göstereyim ipimi. Renk kodunu merak eden olursa şöyle rengimiz ise 599 arkadaşlar. Şişlerim ise 2,5 numara şiş kullanacağım. İpimiz ince olduğu için 2,5 numara şiş kullanıyorum. Tabii ki bu model kalın iplerde, kalın şişlerde de çok güzel duracaktır arkadaşlar. Ben sizlere ince tek katına yapacağım. 2,5 numara şiş kullanacağım. Dilerseniz modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Sizler de modelimi beğendiyseniz buyurun birlikte yapalım. Şöyle ilmekler toplayarak başlıyorum arkadaşlar. İlmek sayılarımız bu modeli kuracağımızda 6 ve altının katları artı 5 ilmekten oluşuyor. Tabii ki kenar bantlarında sizler eklemeniz gerekiyor. Hemen şöyle ben ilmek sayılarımı topluyorum. Sizlere model gösterecek kadar sizler yapacağınız örgünüzün enine göre ilmeklerinizi toplayabilirsiniz. İlmeklerimi hazırlayıp geliyorum. Evet, şöyle hemen ilmek sayılarımızı tekrar hatırlayalım. 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 5 ilmek ekledik. Tabii ki siz bu modeli lastik uygulayabilirsiniz. Ben lastik üzerine uygulamadım. Sizlere de yine lastik üzerine uygulamadan anlatacağım. Dilediğiniz şekilde lastik yapabilirsiniz alt kısmına. Hemen birinci sıramızdan başlıyoruz. Kenar ilmeğim ilk sıram olduğu için şöyle örerek alıyorum. Burada bir sıra ters örgümü örüyorum modelimin ön yüzüne geçebilmek için arkadaşlar. Bir sıra ters örelim. Lastik yapmayacaksak arkadaşlar bir sıra bu şekilde ters örgümüzü örelim. Evet, son ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Şimdi örneğimizi kuruyoruz arkadaşlar. Örgümüzün ön yüzünde kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenar ilmeğimden sonra 1 2 3 tane düz ilmeğimi ördüm. 3 düz ilmeğimden sonra bir tane şişimin başına ipimi aldım. Buradaki 2 tane ilmeği şöyle genişleterek içten dışa doğru örmeden diğer şişimi aldım. Hemen buradaki diğer sıradaki ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Düz bir şekilde örmüş olduğumun üzerinden hemen şöyle örmeden içten dışa doğru aldığım ilmeğimi tekrar içinden geçirdim. Bir doladım. 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. 1 2 3. Şu kısımda zaten bir kez örneğimizi kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi ikinci örneğimiz, bir doladım, içten dışa doğru 2 tane ilmeğimi örmeden diğer şişime aldım. Sıradaki ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Örmüş olduğum ilmeği örmediğim 2 ilmeğin içinden bu şekilde çıkardım. Bir doladım. 1 2 3 düz ilmeğimi ördüm. Burada kenarda son örneğimi kuruyorum. Yine şişimin başına bir defa ipimi aldım. İçten dışa doğru şu şekilde
alarak 2 ilmeğimi diğer şişime aldım. Sıradaki ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Örmeden aldığım ilmeğin içinden ördüğüm ilmeğimi bu şekilde çıkardım. Bir doladım. Kenarda 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizin birinci sırasında bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Örgümüzün arka yüzünde ikinci sıramızda ise kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Örgümüzün arka yüzünde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. Her sırasında. Evet, bu sıramı ters bir şekilde örüyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Hemen 3. sıramıza geçelim. Modelimizin 3. sırası ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada bir tane şimdi artık örneğimizi kaydırmış oluyoruz. Şu kısmı alacağız. Bir tane kenar ilmeğimden sonra şişimin başına bir tane ipimi doladım. Burada sıradaki ilmeğimi ikisini bir içten dışa doğru diğer şişime aldım. Sıradaki ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Örmüş olduğum ilmeği diğer örmediğim ilmeğin içinden çıkardım. Tekrar şişimin başına bir defa ipimi aldım. 3 düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir alt sırada yapmış olduğum örneğin üzerinden düz 3 ilmek örüyorum. Şimdi düz örmüş olduğum ilmeklerimin üzerine ise model kuruyorum. Bir doladım. 2 ilmeğimi içten dışa doğru diğer şişime aldım. Sıradaki ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Örmüş olduğum düz ilmeğimi diğer örmeden aldığım ilmeklerin içinden çıkardım. Bir doladım. 1, 2, 3 ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Yine bir doladım. Buradaki ilmeklerimi içten dışa doğru diğer şişime örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Buradaki almış olduğum ilmeğimi diğer ilmeklerimin içinden çıkardım. Bir doladım. 1, 2, 3 düz ilmeğimi ördüm. Yine bir doladım. Buradaki örnek kuruyoruz. Yine kenar kısımda olduğu gibi arkadaşlar. Buradaki 2 ilmeğimi içten dışa doğru bu şekilde şişime aldım. Sıradaki ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Örmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldığım 2 ilmeğin içinden bu şekilde çıkardım. Bir doladım. Kenardaki ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Şimdi modelimin arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelimizin 4. sırası arka yüzü, bütün ilmeklerimiz ters. Evet arkadaşlar, modelimizi bu sıramızı tamamladıktan sonra bir kez kurmuş olduk. Bundan sonra yapacağımız işlem bu yapmış olduğumuz işlemlerin tekrarı. Evet,
modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Tabii ki bu şekilde ilk sıralarda kendini göstermiyor. Daha büyük parçalarda modelimiz kendini gösteriyor. Hemen şöyle bir hatırlatmam olacak. İkinci modelimizi, yani ikinci örneğimizin tekrarı neydi? Hemen şöyle arkadaşlar, kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Burada 1, 2, 3 düz ilmeğimizi örüp buradaki düz ilmeğimizin üzerine artık bir kez dolama yapıp içten dışa doğru diğer şişime alıyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüp buradaki ilmeğimi 2 tane örmeden almış olduğum ilmeği diğer ilmeğimin içinden çıkarıp düz şöyle bir ilmek ip doladım, pardon, bir tane ip doladım. Sıradaki ilmeklerimi düz bir şekilde ördüm. Evet. Takıldığınız yerler olursa videoların önceki yapmış olduğumuz kısımlara geri dönerek bir alt sırada nasıl kurduysak modelimizi o şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi ben daha önce biraz daha ilerlemiş halini göstereceğim sizlere. Evet, hemen şöyle biraz ilerlemiş halini modelimin göstereyim. Evet arkadaşlar, örneğimiz bu şekilde. Yapacağınız örgüye göre ipler seçebilirsiniz. Çeyizlik örgü yapmak istiyorsanız bu şekilde ince bir ip kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanmak isterseniz bu modeli bebe yünleri kullanabilirsiniz. Yani ip seçimi yaparak modelinizi kurabilirsiniz. Hemen şöyle arka yüzümüzü de gösterelim. Arka yüzümüzde bu şekilde zarif duran bir örnek. Yine şöyle farklı açılardan göstereyim sizlere. Şöyle ipimin üzerinde göstereyim. Modelim simli olduğu için de çok yakıştığını düşünüyorum. Çeyizlik örgülere tol şallar yapabilirsiniz. Yelekler yapabilirsiniz çeyize. Daha farklı tunikler, bluzlar yapabileceğiniz güzel bir örnek. Dediğim üzere bebek örgülerine de çok yakışacak bir model. Evet arkadaşlar, bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, kendinize iyi bakın.